Bir sabah işe gitmek için uyandığınızı, elinizi, yüzünüzü yıkayıp kahvaltı yapmak için mutfağınızdaki masanıza oturduğunuzu düşünün. İşte tam o anda gökyüzünde bir parlama belirmiş ve şu ana kadar hiç duymadığınız ve görmediğiniz boyutta bir patlama gerçekleşmiş olsun. 30 Haziran 1908 tarihinde dünyamızda tam olarak buna benzer bir olay yaşandı. 30 Haziran günü sabah 7 sularında Sibirya'nın orta kesimlerindeki Tunguska Irmağı yakınlarında çok büyük bir patlama meydana geldi. Patlamaya tanık olanlar neredeyse güneş kadar kuvvetli ve parlak bir mavi ışık gördüklerini bildirdiler. Sonradan yapılan incelemelere göre 15 megatonluk dinamit patlamasına eşdeğer olan bu patlama milyonlarca ağacın yok olmasına ve 3000 kilometrekarelik alanın hasar görmesine sebep olmuştu. Patlamanın yarattığı sarsıntı aynı zamanda binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen Avrupa'da da bulunan pek çok rasathane tarafından kaydedildi. Patlama öyle güçlüydü ki Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde tanıklar olayın etkilerini çıplak gözle bile gözlemleyebildi. Patlamanın yarattığı atmosferik basınç değişimi İngiltere'de dahi hissedilebiliyordu. Ayrıca patlamanın etkisi izleyen birkaç gün boyunca Asya ve Avrupa'nın pek çok kesiminde gökyüzünde geceleri parlak ışıkların görünmesine yol açtı. Öyle ki iddialara göre patlamanın ardından gelen günlerde Çin'de insanlar geceleri ışık açmadan gazete dahi okuyabiliyorlardı. Patlama gerçekleştiği sırada patlamanın ana noktasına sadece 60 kilometre uzaklıkta olan Semenov isimli bir kişi konu hakkında şunları söyledi. Kahvaltı zamanı evimin verandasında oturuyordum ve yüzüm kuzeye dönüktü. Tunguska yolunun olduğu taraftan bir anda kulakları sağır edici bir ses geldi. Gökyüzü ikiye yarıldı ve ormanın üzerinde alevler yükselmeye başladı. Gökyüzündeki yarık gittikçe büyüyor, kuzeyde kalan her yer yanıyordu. Sıcaklık dayanılmaz hale gelmişti. Sanki üzerimdeki gömlek alev alev yanıyordu. Gömleğimi parçalayıp atmayı düşündüğüm sırada ise gökyüzündeki yarık kapanmaya başladı. Tekrar güçlü bir gürültü duydum ve birkaç metre geriye uçtum. O anda duyularımı kaybetmiştim. Neyse ki eşim evden fırladı ve beni içeri götürdü. Zarar gören evimin içinde başımı ellerimin arasına alarak yere uzandım. Peki gezegenimizin gördüğü en güçlü patlamalardan biri olan Tunguska olayı olarak adlandırılan bu patlamanın sebebi neydi? Olayın hemen ardından bölgede inceleme yapmak mümkün olmadı. Çünkü hem korku sürüyordu hem de patlamanın gerçekleştiği nokta yerleşim yerinin bulunmadığı, ulaşımın da zor olduğu bir noktaydı. İlk incelemeler oldukça geç kalınsa da bilinene göre olayın gerçekleşmesinden 19 yıl sonra Rus mineralog Leonid Kulik tarafından gerçekleştirildi. Mineraloğun kanaati, gezegenimize büyük bir meteorun çarptığı yönündeydi. Aradan geçen onca zamana rağmen patlama noktasını tespit etmek konusunda güçlük yaşayan Kulik ve ekibi kesin sonuçlara varamayınca olay hakkında tartışmalar uzun süre devam etti. Patlamanın sebebi uzun yıllar boyunca tartışıldı ve olay pek çok kişi ve kuruma yüklendi. Açıklamalardan bir tanesi, dünyayı yok edecek büyüklükteki bir göktaşının yaklaştığını, ancak UFO'ların buna engel olarak patlamanın etkisini hafiflettiği gibi gerçeklikten uzak açıklamalardı. Üstelik bu kişiler, bölgede araştırma yapan Rus ekibinin uzay gemisine ait parçaları bulduğunu iddia etti. Diğer düşünceler olaya bir asteroid ya da kuyruklu yıldızın sebep olduğu yönündeydi. Tüm bu süreç boyunca gerçekliği zor açıklamalar, bir yanda komplo teorisyenleri boş durmadı. Komplo teorilerini seven bir kesim, olaya Tesla'nın yürüttüğü bir deneyin sebep olduğunu öne sürdü. Bu insanlara göre Tesla o dönemde elektriği kablosuz olarak aktarmanın yollarını ararken, parçacık hızlandırıcısına benzer bir teknoloji geliştirmişti. Ve işler tahmin ettiği gibi gitmediği için bu akıl almaz patlamaya sebep olmuştu. Fakat bu tahmin de yanlıştı. Olayın daha da derinden araştırılması üzerine günümüzde de bu olayla ilgili çoğu bilim insanının hemfikir olduğu bir sonuca varıldı. Yapılan son araştırmalara göre dünya yüzeyinin yaklaşık 5 ila 24 kilometre kadar üzerinde patlayan bir asteroidin bu patlamaya sebep olduğu sonucuna varılmıştır. 50 ila 190 metre büyüklüğünde olduğu ve atmosfere 54.000 km/saat gibi bir hızla girdiği öngörülüyor. Bu olay sonrasında yaklaşık 185 Hiroşima atom bombasına eşit miktarda kabaca 3 ila 30 megaton enerji açığa çıktığı hesaplanıyor. Bir diğer deyişle bu patlama büyük bir şehir üzerinde, örneğin İstanbul'da veya Moskova'da yaşanacak olsaydı, şehrin tamamını yok edebilirdi. Yere bile çarpmayan bu asteroidin etkisiyle en az 5 büyüklüğünde birçok deprem sarsıntısı yaşandığı düşünülüyor. Ancak o dönemde olayın gerçekleştirildiği bölgede çok az kişinin yaşamasından ötürü Tunguska olayı bu kadar da büyük bir yıkıma neden olmadı. Patlama bölgede bulunan yaklaşık 30 insandan en az 3'ünün ölümüne, 2000 küsür kilometrekarelik alandaki milyonlarca ağacın devrilmesine ve hasar merkezine yakın 200 kilometrekarelik alandaki ağaçlarda radyasyon yanıklarına sebep olmuştur.
Günümüzde Tunguska olayı olarak bilinen bu olayın yıl dönümü olan 30 Haziran tarihi asteroid günü olarak kutlanıyor. Doğu Sibirya'daki az nüfusa sahip ücra bir bölgede olan Krasnoyarsk Krai'de meydana gelen bu patlama, sonrasında bir krater oluştuğu gözlenmemesine rağmen olay bir çarpma olayı olarak sınıflandırılmıştır.